Bu videoda sürekli etrafta gördüğünüz 5 dolarını 1000 dolar yaptı, 3 dolarını 5000 dolar yaptı gibisinden haberlere sebebiyet veren DEX borsasını öğreniyor olacağız. Burada inanılmaz fırsatlar var. Aslında ben önceki videolarda size burayı anlatmıştım. O videoyu izleyip ciddi fırsatlar elde edenler olmuş. Aynı zamanda bana soru yöneltenler oldu. Bu yüzden daha ayrıntılı şekilde ele alacağız burayı. Çünkü burada inanılmaz fırsatlar var. Kaçırmanızı istemiyorum. Bu yüzden ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Zincir üstü analizi de öğreneceğiz. Aynı zamanda sizinle bir tane balina cüzdanı paylaşacağım. Başarılı bulduğum bir balina cüzdanı paylaşacağım. Onu takip ederek fırsatları elde edebilirsiniz. Video sonunda burada nasıl işlem yapılır veya hangi projeler değerlenebilir gibisinden sorabileceğiniz birçok soruya değineceğim. Zaten önceden anlattığım için bazı videoları referans göstereceğim video sonunda. Anlatacağım yani ayrıntılı şekilde. Tamamen DEX borsasını bir iki videoyla anlamış olacağız, çözmüş olacağız. Ücretsiz bir şekilde YouTube'da paylaştığım eğitim videolarını da izleyerek burada fırsatları elde etmenize yarayacak bazı yöntemler vardı. Onlara da değineceğim. Video sonunda her şeyi anlatacağım yani. Daha önceki videolarda DEX'in ne olduğuna değindiğim için buna değinmeyeceğim. En iyi DEX borsalarından biri DEX Screener. Burada yazıyor. Şimdi bu siteye geldiğim zaman ana sayfadayım. Normal her gün işlem yaptığınız borsadan farkı yok aslında. Binance borsası gibi veya Gate borsası gibi. Şimdi ilk ana sayfaya geldiğim zaman burada çeşitli projeler olduğunu görüyorum. Ama bu projelerden örneğin şu proje soldaki simge Base. Base yazıyor. Yani Base ağında çalışıyor bu. Sağa gel Diğerinin üstüne geldiğim zaman Uniswap diyor. Buradan satın alabilirsiniz diyor. Bu da bir DeFi projesi. Bu projem Solana ağında çalışıyor. Biz bu borsada daha önce değindiğim sebeplerden dolayı Solana ağında işlem yapmayı tercih ediyoruz. Bu yüzden ana sayfadayken buradan gelip Solana'yı da seçebilirim. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi Solana'yı da seçebilirim. İstersem buradan sağ üstte filtre kısmından platformlardan Solana'yı seçebilirim. Bu şekilde Solana'yı seçebilirim. İki şekilde de Solana ağına ulaşabilirim. Şu şekilde seçmeyi tercih edelim. Sol taraftan Solana'ya bastım. Buraya geldiğim zaman burada tam bir kaos ortamı var. Yangın yeri burası. Birazdan burayı sadeleştirmeyi öğreneceğiz. İlk önce buradaki verileri inceleyelim. Şimdi burada projelerin isimleri yazıyor. Gördüğünüz gibi projelerin isimleri yazıyor. Aşağıya geldiğim zaman projeler var burada. Peki bu projeler neden burada? Solana ağında belki milyonlarca proje vardır. Neden bunlar burada? Çünkü bu projeler DEX borsasında Solana ağı üzerinde, daha doğrusu Solana ağı üzerinde popüler. Ne zaman popüler bu projeler? Şurada yazdığı üzere son 6 saat içerisinde bu projeler Solana ağı üzerinde popüler. DEX borsası yani DEX Screener ne yapıyor? Bu popüler projeleri Solana veri tabanından çekip görselleştiriyor. Kendi borsası üzerinde sergiliyor projeleri. DEX borsaları sayesinde bu verilere ulaşıyoruz ve bu seçenekleri değerlendiriyoruz. Burada trending bölümü var. Son 24 saate geldiğim zaman burada projelerin bazılarının değiştiğini, bazılarının aynı olduğunu göreceğim. 5M'e yani 5 dakikaya geldiğim zaman o zaman çerçevesindeki projeleri gösterecek bana. 1H'ye yani 1 saate geldiğim zaman o zaman çerçevesindeki popüler projeleri bana gösterecek. Burayı anladığımızı düşünüyorum. Onun dışında burada top var, gainers var, new pairs var. Yani yeni pariteler, yeni piyasaya çıkmış ürünleri bize gösteriyor. Gainers yükselenler. Yani burada tamamen filtrelerden yararlanabilirsiniz seçim yapmak için. Bunu ilk videoda anlatmıştım. Filtreler bölümünü anlatmıştım. Birazdan da değiniriz. Burada burayı anlamaya çalışalım. Çünkü insanlar buraya ilk geldiği zaman burada bir kaos ortamı görüyor. Haklılar da bunu anlayamıyorlar. Ama ilk bakışta burası karmaşık gelebilir. Bu normal. Nasıl ki ilk Binance borsasını kullandığınız zaman orada wallet yazıyor, main page yazıyor veya market yazıyor. Oraya gittiğiniz zaman insanlar ilk başta anlamıyor. Bir süre kullandıktan sonra orayı iyice anlamaya başlıyor. Burası da öyle bir yer. İlk bakışta anlamayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Beyin anlamadığı şeyi öteye itme eğilimindedir. Bilinç dışına itme eğilimindedir. Şimdi bazıları buraya baktığı zaman burada bir karmaşa görüyor. Başlıyor. Ben bunu beceremem, ben bunu yapamam gibisinden hemen pes ediyor, kapatıp gidiyor. Mesele ne olursa olsun eğer yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu yüzden eğer yapmak istiyorsanız devam edin, yapmak istemiyorsanız ben yapamam mantığındaysanız direkt ayrılın videodan. Her konuda bu böyle. Yani demek istediğim burada bir süre zaman geçirmeden burayı anlayamazsınız. Bu normal bir şey. Hiç kimse bir şey ilk başta anlayamaz. Bu normal bir şey. Bu yüzden biraz emek vermeniz gerekiyor. Emek verseniz fırsatları elde edebilirsiniz. Birazdan göstereceğim size fırsatları. Nasıl fırsatlar olduğunu burada. Burada işin psikolojik kısmına değindikten sonra şimdi asıl video içeriğine geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi projeler var. Tıpkı her gün yararlandığınız
merkezi borsalar gibi, Binance borsası gibi veya hangisini kullanıyorsanız burada ne yazıyor? İsmi yazıyor dedik. Bu birinci sırada. Neden birinci sırada? Çünkü 24 saat içinde, son 24 saat içinde trende girmiş. Burada ne yazıyor? Price, fiyatı yazıyor. H, yaşı yazıyor. TX, transaction, transfer. Yani bu proje kaç kez alınıp satılmış, kaç kez transfer edilmiş. Volüm, hacim, 10 milyon dolar hacim var bunda. Makers, yani piyasa yapıcılar. Burada zaman dilimleri var. 1 saat, 6 saat. Likidite. Anlattım bunu ayrıntılı. Eğitim videolarında da anlattım. Önceki videoda da anlattığım için değinmeyeceğim buna. Market cap, market değeri. Tüm veriler burada ekranda. Basit bir şekilde bunu anladık. Şimdi karmaşık gelen bir durum yok. İstersen bunları bu şekilde bir saate bastığım zaman bana neyi gösterecek? Bir saat içinde en çok yükselen proje neymiş? Mona. Burada yazıyor. 24 saate bastığım zaman en çok yükselen proje neymiş? RPS. Burada yazıyor. 1000x yapmış neredeyse. Market değeri neymiş? 200 milyon dolar. Market cap'e bastığım zaman bana neyi gösterecek? En yüksekten başlayacak, sıralayacak aşağıya doğru. Tekrardan market cap'e bastığım zaman ne olacak? Bu sefer en düşükten sıralayacak. Aynı şekilde 1 saate bastığım zaman ne yapacak? 1 saatte en çok yükselen projeyi başa getirecek. Tekrardan 1 saate bastığım zaman ne yapacak? En çok düşeni başa getirecek. 6 saate bastığım zaman trendler bölümünde 6 saate bastığım zaman ne olacak? Son 6 saatte bu platformda Solana ağı üzerinde Solana'yı seçtiğimiz için sol taraftan en popüler projeyi bize getirmiş olacak. İstersek filtreler bölümüne gideceğiz. İstersek filtreler bölümünden ilk videoda da anlattığım üzere seçeceğiniz proje eğer burada likidite en az 10 bin dolar olmalı. Market değeri en az 10 bin dolar olmalı. Bunlar tabii riskli projeler. Daha az riskli arıyorsanız 100 bin dolar üzerine gidebilirsiniz. Pair Edge paritenin yaşı yani maksimum 24 saati seçebiliriz. Veya daha riskli proje bulmak istiyorsam veya piyasaya yeni giren bir projeyi sniper diyorlar. Yani piyasaya proje girer girmez onun değerleneceğini biliyor. Veya insider içeriden bilgi alan biri o projenin değerleneceğini biliyor. Proje ağ üzerinde başlatılır başlatılmaz o projeyi satın alıyor. O projeyi satın alıyor. Proje 100x, 1000x yapabiliyor. Tabii biz insider olmadığımız için, içeriden haber alma gibi bir durumumuz olmadığı için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Daha fazla verilerden yararlanmamız gerekiyor. Yani istersek burada 1 saati de seçebiliriz ama 1 saati seçtiğimiz zaman pair age, paritenin yaşı maksimum 1 saati seçtiğimiz zaman daha riskli olur. Çünkü proje daha yeni piyasaya girmiş. Ne olduğu belli değil. Batma ihtimali yüksek. Bunu bilemeyiz. Ama yine de burada istediğiniz gibi filtreleyebilirsiniz. Başlangıçta ben size tavsiyem 10.000 en az likidite olsun. Market değeri de 100.000'in üzerindeki projelerde işlem yapmanızı tavsiye ederim. Pair Edge'i girmeniz gerekmiyor. Burada apply dediğim zaman bana projeleri getirecek burada. Bana burada projeleri getirdi. Buradan şimdi istediğim projeye gidebilirim. Önceki videoda değinmiştim. Demiştim ki size 5M, 1H, 6H ve 24 saat. Yani bu zaman aralığında projeye baktığım zaman yükselişlerinde fazla bir fark olmayacak. Yani 1000 kat yükselmiş. Son 24 saatte bunu biz kaçırdık gözüyle bakıyoruz. 1 saatte %20 artmış. İyi bu. 6 saatte %40 düşmüş. İyi bu gibisinden değerlendiriyoruz. Yani bir denge olması lazım. Örneğin burada ne var? Given diye bir proje var mesela. Dengeli sayılır. Son 24 saatte 4 katı artmış. Normalde kaçırdık diye yargılayabiliriz. Ama market değerine baktığım zaman 2.8 milyon dolar. Fena değil yani yükselme şansı var projenin. O zaman projeye gidip inceleyelim. Rizvini açtım. Proje yeni olduğu için şu bölgede şöyle büyütürsem proje yeni olduğu için burada price var bir de market cap var. Market cap'i seçmenizi tavsiye ederim çünkü price'i seçtiğiniz zaman buradaki projelerin çoğu özellikle min projeleri bol sıfırlı olduğu için manipülasyon olabiliyor. Pazarlama taktiği bu. Bu yüzden market değerini seçin. Market değerini seçtiğim zaman 2.68 diyor. Daha net bir şekilde görebilirsiniz. Net bir şekilde hesap yapabilirsiniz. Bu yüzden market değerini seçerseniz yargılama açısından daha verimli olur diyelim. Bu projeye geldiğim zaman ilk mumbu anlatmıştım eğitim videolarında ayrıntılı bir şekilde bunları. Şimdi proje ne zaman yazıyor? 23 Kasım'da proje piyasaya girmiş. Proje yeni olduğu için günlük zaman diliminde değil de projeyi daha düşük zaman diliminde incelemem gerekiyor değil mi? Çünkü günlük zaman diliminde gördüğünüz gibi 5 tane mum var zaten. Ne olduğu belli değil. O zaman daha düşük zaman dilimine gidelim. Mesela M15'e gidelim. Şimdi M15'e geldiğim zaman burada ne var? Burada projenin bir yükseliş dalgası içerisinde olduğunu görüyorum. Eğitim videosu olmadığı için bunları anlatmayacağım size. Tüm bunlara değindim. Önceki videoda da bunlara değindim. Yaygın patternları yani yapıları
size anlattığım için bu videoda buna değinmeyeceğim ama birazdan size teknik analizi bilmeseniz bile bu projeleri nereden değerlendirmeniz gerektiğine değineceğim. Şimdi tekrar geri geldiğim zaman normalde burada Twitter hesapları yazar projenin veya web siteleri yazar ilk videoda gördüğümüz gibi ama bunun Twitter veya web sitesi burada yazmıyor. Ama ben bu projeyi değerlendirmek istiyorum veya bu proje hakkında bilgi almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Normalde web sitesi olsa web sitesine gidebilirdim veya Twitter adreslerine gidebilirdim değil mi? Şu anda Discord'a gidip inceleyebilirim bu projeyi ama belki Discord'a belki ben güvenmiyorum. Daha fazla bilgi elde etmek istiyorum. Öyleyse ne yapacağım? Geleceğim burada contract yani sözleşme adresi var. Bu sözleşme adresi token'ın Solana ağı üzerindeki değiştirilemez ismidir diyelim, isim diyelim. Ama aslında Solana ağı üzerindeki varlığıdır bu projenin. Sözleşme adresleri değiştirilemez olan tek şeydir. Herhangi bir projenin sözleşme adresini biz o projeyi ağ üzerinde satın almak için kullanacağız. Buna video sonunda değineceğiz. Dedik ki bu projenin herhangi bir web sitesi yok, Twitter adresi yok. Öyleyse farklı şekilde incelemek istiyorum veya web sitesi, Twitter adresleri olmasına rağmen ben bu proje hakkında daha fazla bilgi elde etmek istiyorum. Öyleyse ne yapacağım? Buradan kopyaladım sözleşme adreslerini. Twitter'a gidiyorum. Twitter'a geldim. Sözleşme adresini yapıştırdım search bölümüne. Buradan projeyi arıyorum. Buraya geldiğim zaman ne çıkmış? Çince bir şeyler yazmış. Çinli biri sanırım. Bir şeyler yazmış. İstersen bunu Türkçe'ye çevirip neler yazdığını inceleyebilirim. Proje hakkında fikrim olur. Daha da aşağı geliyorum. Burada ne yazıyor? Burada Swazi diye biri, 20.000 takipçisi olan biri proje hakkında ne demiş? Risk given is printing money. Yani diyor ki bu proje para basıyor diyor. Hop on the train now. Trene atla diyor. Uyarı yapmış. Tabi burada yazılan her şeyi ciddiye almayacağız. Gördüğünüz gibi projeyi paylaşmış burada. Başka biri ne demiş burada? 3 saat önce ne demiş? Riz given will fly tomorrow. Yarın uçacak diyor. 3 saat önce yazmış. Really worth a shot if you want to in easy. Ne demiş? Gerçekten değer bu atışa eğer 10x yapmak istiyorsan basitçe diyor mesela. Tek tek geliyorum böyle inceliyorum. Eğer beğeniyorsam yatırım yapıyorum bu projeye. Tabii web sitesi Twitter adresi olsa daha iyi olur. Ama burada tesadüfen seçtiğimiz bu projenin bu şekilde denk gelmesi iyi oldu. Neden iyi oldu? Daha önceki videoda size bahsettiğim gibi burada projeler web sitesi ve Twitter adresleri olmadan bile piyasaya girdikleri halde inanılmaz yükselişler yapabiliyor. Neden? Bazı projelerin topluluğu olduğu için geliştiriciler önceden haber veriyor. Sözleşme adreslerini ağ üzerinde projeyi başlatıyorlar. Sözleşme adreslerini yayıyorlar. Deck Screener üzerinde projeyi sergiliyorlar. Ondan sonra projeyle ilgili işte Twitter'da veya Discord'da topluluk oluşturuyorlar. Yani projenin daha web sitesi yok, Twitter adresleri yok. Herhangi bir şey olmamasına rağmen proje inanılmaz yükseliş gösteriyor. Böyle şeyler de görürseniz tuhafınıza gitmesin. Bu yüzden bu projenin denk gelmesi, bu tarz bir projenin bize denk gelmesi iyi oldu. Burada anlamış oldum. En azından herhangi bir web sitesi olmasa bile o projenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Twitter'dan gelip onu araştırıyorum. Sözleşme adresini yapıştırıyorum arama bölümüne. Buradan araştırıyorum. Projeyle ilgili fikir ediniyorum. Projenin web sitesi veya Twitter'ı olmasa dahi. Tekrardan buraya geldim. Burada yazılanları ilk videoda ele almıştık. Bu yüzden değinmeyeceğim. Anlatmadığım şeyleri anlatacağım. Şimdi size bir örnek vereyim mesela. Buy ve sell var. Al ve satlar var ya. Normalde buranın fazla olmasını bekleriz. Yoğun olmasını. TX sayısının yoğun olmasını, volümün yoğun olmasını bekleriz. Ama şunu unutmayın. Burada botlar da işlem yapabiliyor. Fazla yoğun bot yok ama botlar da işlem yapabiliyor. Örneğin bunu nereden anlayabilirsiniz? Bazı projelere geldiğiniz zaman burada buy yani al emirlerinde ve sat emirlerinde 001 dolar görürsünüz. 00 ard arda böyle 001 dolarla 001 dolar sayısız böyle aşağıya geldiğiniz zaman sürekli böyle 001 dolarlar görürsünüz. Genelde o projeleri daha dikkatli şekilde izleyin. Çünkü onlar botlarla hacmi arttırmaya çalışıyorlar. Bu projeye baktığımız zaman küçük değerlerle de olsa bir hacim akışının, bir para giriş çıkışının olduğunu görüyoruz. Fena değil diyebiliriz bu proje için. Tabii ki bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Burada holders bölümü var mesela. 15.000 kişi tutuyor bu projeyi. Fena değil. Proje yeni sayılır. 2-3 günlük proje 15.000 tane holders fena değil. Ama buradaki tüm verilere inanmayın. Neden inanmayın? Çünkü isterlerse projeyi 15.000 kişiye herkese bir adet diyelim ki bir adet herkese otomatik gönderebilirler. Böyle bir hile yapabilirler. Yani burada da tamamen her şekilde hacimle ilgili, işte holder kısmıyla ilgili birçok şeyle ilgili hile yapılabilir. Burada hile yapılmayacak şey bu sözleşme adresleridir. Buradaki sitenin kilitli olmasıdır, yakılmasıdır. Burada bu anahtar işaretini görüyorsanız etrafında yeşil kilitli bir anahtar görüyorsanız burada da miktarı var. Linkiti de kilitlidir demektir.
Bir de ilk videoda size göstermiştim. RUGCheck sitesine gideceksiniz. Sözleşme adresini oraya yapıştıracaksınız. Proje RUG değilse, size orada uyarı vermiyorsa sorun yoktur. Gidip Twitter'da, web sitesinde incelemeleri yapacaksınız bu şekilde. Şimdi ben kendi watchlist yani izleme listeme geldim. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta kendi izleme listem var. Kendime göre burada isimlendirdim bunları. Last buy mesela demişim. Bu bölüm mesela satın aldıklarım. Watch dediklerim izle yani izlemeye devam et. Fırsatını bulursan değerlendir diye. Ana izleme listem var. Bu şekilde kendime göre bunları isimlendirdim. Takip ediyorum her gün. Neden bunu yapıyorum? Çünkü az önce video başında değindik ya, o ana sayfada bir kaos ortamı hakim ve orada projeyi gördüğüm gibi satın almıyorum. Hemen oradan projeyi ne yapıyorum? İzleme listeme gönderiyorum. Projeyi bir süre takip ediyorum. Aynı zamanda teknik analizden yararlanıyorum. İlk videoda size bahsettiğim gibi birazdan da kısaca değiniriz buna. Yaygın patternlara nereden satın almanız gerektiğini. Mesela Last Buy kısmına geldim. Rezo projesinden ben 60x kazanç sağladım. %75'ini sattım. Zirve diyebileceğimiz bir yerde sattım. %25'ine dokunmadım. Proje 5x falan düştü. Şu an bir iki gündür yükseliyor yine. Önemli değil bu. Şimdi projeye geleceğim. Projeye geldim bu şekilde. Şimdi projeye geldim. Biraz önce web sitesi yazmıyordu. Burada web sitesi, Twitter, Telegram birçok verisi var burada. Şimdi size değerlenebilecek projeler aslında nasıl bulunur, nasıl keşfedilir? Birçok yöntemi anlatmama rağmen tekrardan basitçe üstünden bir geçelim. Şimdi bu projenin web sitesine gittiğim zaman web sitesine gidiyorum. Siteye ilk geldiğim zaman ilk izlenimim sitenin profesyonele yakın bir şekilde hazırlandığı. Şimdi aşağıya geliyorum bu şekilde. Burada ne var? Elon Musk var. Mesela burada yazıyor. Originally born in 2008'de diyor. Ne diyor? İşte bir tane şirketin maskotu olarak doğmuş. Ondan sonra Elon Musk'ın tercihinden bahsediyor. Şimdi aşağı geldiğim zaman burada YouTube videosu var. Gördüğünüz gibi site profesyonel görünüyor. Bir hikayesi var projenin. Aşağıya geliyorum, devam ediyorum. Site gayet düzgün görünüyor. Bu projenin bir hikayesi var. Arkasında yatan bir hikaye var. Aşağı geliyorum. Burada ne yazıyor? Yol haritası var. Aşağı geliyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. İlk izlenimim iyi. Siteye emek verilmiş. Projenin bir hikayesi var. Fena durmuyor. Market değeri de düşüktü ben aldığımda. Değerlendirilebilir olduğunu düşündüğüm için satın aldım. Tabii ki yüksek miktarla değil. İlk videoda buna değindiğim için girmeyeceğim bu kısma. Web sitelerini inceledik. Fena durmuyor. Buradan bir fikir edinebiliriz. Tabii az önce de gördüğümüz gibi Twitter'a gidip inceleyebiliriz. İstersek buradan sözleşme adresini yapıştırıp, istersek önceki videoda da size anlattığım gibi Twitter'a gidip aramalar bölümüne projenin başına dolar işareti bırakıp şu şekilde projenin başına dolar işareti işte ismi neyse önemli değil. Rezo yazıyorum. Twitter aramalar bölümünde gidip projeyi inceliyorum. İnsanların fikirleri, insanlar bu projeyle ilgili ne diyor? Hangi insanlar bu projelerle ilgili etkileşime giriyor? Borsalar mı etkileşime giriyor? Bu proje bir şey sunuyor mu? Bir hikayesi var mı? Topluluğu var mı? İnsanlar ne diyor? Tüm bunları inceliyorum. Ardından teknik analize yöneliyorum. Şimdi bunu da anladığımıza göre bu bölüme gelelim. Bu bölüme değinmiştik. Demiştik ki burada top traders bölümü var. Yani bu projeden en çok karı alan insanlar, cüzdanlar. Bu bölüme geldiğim zaman 41 bin dolarını 600 bin dolar yapmış. Yani 15x ortalama 15x diyelim. Önemli değil. Yani önemli değil derken 15x az değil elbette. Ama 40 bin dolarlık bir sermayeye 15x iyi değil benim için. Bize ne lazım? 10 dolarına 1000 dolar yapmış bir insan lazım bize. Neden? Bu insanın başarılı bir trader olduğunu düşünmemiz için. Onu takip etmemiz için. Bu videoyu tamamen spesifik şekilde çekiyorum. Yani ne demek istiyorum? Gidip özellikle size bir proje seçip oradaki balinayı takip ettirmiyorum. Size balık tutmayı öğretiyorum. Bunun mantığı neden önemli? Diyelim ki X bir tane proje var, tamam mı? Bu proje inanılmaz yükseldi. Hemen Dex Screener'a geliyorsunuz. O projenin Top Trader bölümüne geliyorsunuz. Buradan top trader'ları tek tek inceliyorsunuz. Hangi proje olduğu önemli değil. Önemli olan yükseliş yapan bir projeyi elde edebilen, o yükselişi en iyi şekilde elde edebilen trader'ı, cüzdanı bulmak. Şimdi geldiğim zaman burada inceliyorum. Bu adam bize ne lazım mesela? Adama bakın. Bak mesela bu adam 120 dolarını 100 bin dolar yapmış diyelim. İnanılmaz bir kar. Bu adamın cüzdanını kesinlikle incelemeliyiz. İçeriden mi haber aldı? Tesadüfen mi bunu elde etti? Bu adam başka hangi projeleri tutuyor? Gidip inceleyelim mesela. Explorer bölümü bizi ağ üzerine gönderecek. Bastım. Şimdi buraya geldik. Bu site Solana ağı üzerindeki tokenları, cüzdan adreslerini, tüm verileri size sunuyor. Bu adres hesap var ya, burada hesap yazıyor. Bu adres az önce geldiğimiz şahsın kimse onun cüzdanının adresi. Burada yazan cüzdanının adresi. Bu site bize tüm bilgileri veriyor. Cüzdan verilerini veriyor veya token'ın, bir projenin
bilgilerini veriyor. O cüzdan kime ne göndermiş, nereden ne almış hepsini veriyor bu bilgileri. Bu yüzden bunu öğrenmek önemli. Ayrıntılı şekilde ele alalım. Şimdi dedik ki bu adamın hesabı burada yazıyor. Cüzdan adresi bu. Bu adam ne tutuyor? Burada yazıyor. Sol değeri 8 tane. Yani 8 tane sol var elinde. 6 tane token var elinde. Değeri ne? 110 bin dolar. Buraya geldiğim zaman istersem burada tokenlarını görebilirim bu şekilde. Aşağı geliyorum şu şekilde. Basıyorum. İstersem tek tek böyle gelebilirim ama View All Holdings yani tüm tuttuklarını göster diyebilirim. Veya burada portföy var. Portföye bastığım zaman da beni aynı yere getirecek. Ya da buradan da aynı yere gelebilirim. Şimdi portföye geldiğim zaman bu adam neyi tutuyor? Bu adam Rızo tutuyor. 108 bin dolar değerinde. Token balance yani adet anlamında. Fiyatı neymiş? Rızo'nun burada yazıyor. Persistence oran cüzdanına oranı. Bu projenin cüzdanına oranı. Peki buradakiler ne? Bu hesap adı altında yazanlar ne? Bunlar ise TX'ler işte. Transferler. Bu adam bunu ne zaman satın aldı? Bunu öğrenmek için ne yapıyorum? Sağ tıkladım, yeni sekmede aç dedim. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi mesela 10 tane gösteriyorsa, burada 10 satır gösteriyorsa bunu 40'a çıkarabilirim. Ama bu adam elinde 40 tane tutmadığı için bu şekilde zaten 6 taneyi gösteriyor. Eğer burada yüzlerce proje tutan biri olmuş olsaydı ne yapacaktım? Burada 40'ı seçecektim. Burada sayfalar var. İlerletiyorum. Bu adam neleri tutuyor? İlerletiyorum bu şekilde. Devam ediyorum. Öğreniyorum. Adam neler tutuyor. Birazdan size balina cüzdanını paylaşacağım. Orada daha fazla ayrıntı vereceğim. Bu tamamen az önce dediğim gibi video spesifik olsun diye bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Yani bu adamı seçmek yerine mesela gidip ben sizinle paylaşacağım balinayı anlatabilirdim ama burada önemli olan sizin kendi balinanızı bulmanız, kendi başarılı trader'ınızı bulmanız önemli olan. Bu şekilde gezeceksiniz tek tek. Biraz emek vereceksiniz. Bulacaksınız adamı. Mesela bu adam Rezo dışında ne tutuyor? Çilgay tutuyor. Bu Çilgay'dan da ben 50x falan aldım. Balina cüzdanlarını takip ede elbette. Ama bu adam 108 bin dolar, 110 bin dolar diyelim. 110 bin dolar değerinde Rezo tutarken Çilgay 600 dolar diyelim. 600 dolar değerinde Çilgay tutuyor. O zaman bu adam Çilgay'a güvenmiyor mu acaba? Bunun fikrini edinebiliriz. Bunu tamamen farazi söylüyorum ama bu şekilde çıkarımlar yapmanız lazım. Bu adam burada 65 dolarlık Swaggy tutuyor. Ama bu anlamsız olabilir yani her projeyi incelemeniz gerekmiyor. Neyse şimdi gidelim. Buradan geldik ki şuradakine sağ tıkladık. Buraya geleceğiz şimdi. Peki bu nedir? Geldiğim zaman ne yazıyor? Burada aşağı geliyorum tekrardan. Burada SPL token adres yazıyor. Bu Rizzo'nun sözleşme adresi. İstersen şöyle kopyalayalım dursun o. Sahibi burada yazıyor. Burada her yere odaklanmanız gerekmiyor. Az önce de bahsettiğim gibi şöyle insanlar buraları görüyor. Ben bunu anlayamam diyor. Hemen ayrılıyor. Buraların hepsine odaklanmanız gerekmiyor. Aşağı geldiğim zaman burada da aynısı var. 10 tane gösteriyor. Ben 40'ı seçeceğim. Şimdi ben 40'ı seçtim. Burada gördüğünüz gibi artmaya başladı. Peki bunlar neyi ifade ediyor? Bunların burada ifade ettiği şey TX'ler. Yani bu adam time 12 saat önce ne yapmış? Rizzo alıp satmış. Buradan bunları görebiliriz. Bu şekilde geldiğim zaman tekrardan bunun üstüne gittiğim zaman swap yapmış. USDT yazıyor burada zaten değerleri. 1000 dolar 1000 dolar gördüğünüz gibi swap yapmış burada. Bu şekilde tek tek gelip işlemlerini inceleyebilirim. Az önce Rizzo'nun sözleşme adresini kopyalamıştık hatırlarsanız. Buradan gelip buraya bastığım zaman beni yine Rizzo'ya yönlendirecek. İstediğim token'ı gelip burada inceleyebilirim. Aynı zamanda istediğim cüzdan adresini gelip buraya yapıştırdığım zaman ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirim. Şimdi benim sizinle paylaşacağım Balina'ya gidelim. Şimdi benim sizinle paylaşacağım Balina adresi bu. Bunu açıklamalar kısmına da istersen bu siteye gelip sol arama adresine gelip adresi yapıştırır, ararım ve bu şekilde cüzdan karşıma gelecek az önce öğrendiğimiz gibi. Bu adamın sermayesi ne peki? Az önce öğrendik bunların hepsini. Bu adam 1033 tane sol tutuyor şu an. 370 tane 725 bin dolar değerinde token tutuyor bu adam. İstersem ne yapıyordum? Buradan tüm tuttuklarını inceliyordum. Veya burada portföy kısmına geliyordum. Ne tutuyor bu adam? Burada tek tek inceliyorum. Kafa karışıklığına gerek yok. Az önce de değindiğim gibi insanlar bir şeyi hemen öğrenemez. Biraz emek vermek gerekiyor. Şimdi geldim portföy kısmına. Burada ne yazıyor? Ne demiştik? 10 tane projeyi gösteriyor bize burada. Bu adam 10 tane proje tutuyor burada. 10 tane tutmuyor elbette. Burada 10 tane gösteriyor. Ne yapıyorum? 40 diyorum. Daha ayrıntılı inceleyeceğim. 40 diyorum. 40 tane bu şekilde geldi. Burada sayfalar var. 10 sayfa varmış burada. Yani 40 satır, 10 sayfa ne yapıyor? 400 tane token yapıyor. Zaten burada da yazmıştı. Adet, burada da adet yazmıştı. Tek tek böyle gidip inceleyebilirim.
neler tutuyor tek tek gidip inceleyebilirim. Bunları tek tek siz incelersiniz ama örneğin bu adam neler tutuyor? Ben bundan neleri elde ettim? Mesela ben bundan top eti elde ettim. Degenay mesela bundan elde ettim. Tilgay bundan elde ettim. Bu bully birazdan göstereceğim size. Bu bully'den 500 ila 1000x kaçırdım. Bu sezon kaçırdığım en yüksek yükseliş değerine sahip projeydi. Üzülüyor insan tabii ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra Lola vardı. Bunu da kaçırdım mesela. 1 milyon değerindeydi. Almadım. 40 milyona falan gitti. Onun dışında böyle bu şekilde geliyorum. Adam neyi tutuyor? Burada az önce de gördüğümüz gibi token balance. Token adet fiyatı 144 bin dolarlık Goat tutuyor. Yeri gelmişken değinelim. Solana tarafında çok sağlam projeler var. Bunun felsefik tartışmalarına girmeyeceğim. Daha önceden zaten size çok bahsettim bundan. Daha sonra belki bir video üzerinde ayrıntılı bir şekilde Solana'yı ele alırız. Burada önemli olan bu projeleri kaçırmamanız, elde etmeniz. Mesela Goat diye bir proje vardı. Solana üzerinde birçok sektör popüler ama son zamanlarda meme tokenlar zaten bildiğiniz gibi sürekli söylediğim gibi popüler. Son zamanlarda yapay zeka projeleri popüler olmaya başladı. 2023'te ben size demiştim ki yapay zeka popüler olacak ama buradaki projeler biraz korsan ve etik olmayan kısma kaçıyor. Bu tartışmalara girmeyeceğim ama bunu bilin. Buradaki en kötü proje bile tırnak içinde. Binance borsasının en iyi projelerinden isim vermeyeceğim. Binance borsasının en iyi yapay zeka diye geçinen market değeri milyarlarca dolar değere sahip projelerden 1000 katı daha iyi. Buradaki projelerin yanında o projeler ilk çağ projeleri gibi kalır. Bu yüzden bunları tespit edebilmek çok önemli. Bu yapay zeka sektörü meşhur oldu dedik. Yapay zeka sektörlerini de daha önceki videolarda size anlatmıştım. Mesela Artificial Intelligence. Mesela diyor ki verileri analiz eden yapay zeka veya görsel yapay zeka, çeşitli yapay zeka alanları var. Son zamanlardaki trende giren yapay zeka ise trader ve ajan yapay zekalar. Yani yapay zeka bu adamlar trade etmeyi öğretiyorlar ve yapay zeka Twitter'dan veya belli platformlardan verileri çekiyor. Bu veriler üzerinden yapay zeka kendi portföyünü oluşturuyor. Yani bildiğiniz yapay zeka bir insan gibi, trader gibi bütün verileri hem teknik analiz verilerini hem temel analiz verilerini birleştirip hem çeşitli sosyal medya platformlarından elde ettiği bilgileri otomatik şekilde birleştirip trade etmeye başlıyor yapay zekalar. İnanılmaz bir yere gidiyor yani bu anlamda. Hem kripto para sektörü hem de bu şekilde projeler popüler olmaya başladı. Bu adam da zaten genel ağırlıklı bu projeleri tutuyor. Onun dışında meme tokenlar tutuyor. Zaten bu iki sektör popüler şu anda. Mesela Lola var. O da aynı tarz bir proje. Mesela bu adam neleri tutuyor? Tek tek böyle inceleyebilirsiniz. Mesela bundan da 150x kaçırdım. İnanılmaz. Bu GM maskot var ya, bir sabah uyandığımda 15 bin katı yapmış. Tabii insan üzülüyor ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Buradaki çoğu projeyi değerlendirdim. Ciddi karlar da aldım. Zararda olanlar da var. Elbette bu balina değişmez bir kanun değil. Bunlar da zarar edebiliyor. Gördüğünüz gibi tek tek projeleri inceleyebilirsiniz. Gördük bunu. Bu sol taraf neyi ifade ediyor? İstersen buraya geldiğim zaman üstünde yazıyor mesela sözleşme adresi, projenin sözleşme adresi. Bu şekilde tıklarsam projenin adresine gideceğim. Projenin bilgilerine gideceğim. Buraya tıklarsam neyi göreceğim? Bu adam bunu ne zaman almış veya hangi miktarda almış? Bunları göreceğim. Bu adam 5000 dolar değerinde Gnon tutuyor mesela. Buraya geldiğim zaman burada yazıyor işte. Sepele token adresini burada yazıyor. Ya burada yazar ya da burada yazar. Token adres ne demekti bu? Sözleşme adresiydi bu token'ın. Bunu kopyalayalım mesela. Ama biz buraya ne için gelmiştik? Bu adam bunu ne zaman almış diye gelmiştik. Ne zaman almış mesela? 15 day önce. Mesela 15 gün önce, bir ay önce. Tekrardan buraya bastığım zaman daha ayrıntılı göreceğim. Peki neyin ayrıntısını göreceğim bu sefer? Az önce de gördüğümüz gibi bir ay önce bu adam token'dan hangi miktarda almış? Almış mı, satmış mı? Bunları göreceğim. Yani bu şekilde detaylandırabilirsiniz. Bu sitede cüzdan adreslerine gidiyoruz veya istersek token bilgilerine de gidebiliriz. Ama token bilgilerini biz ne yapıyoruz? DEX screen üzerinde inceliyoruz. Buradan daha çok cüzdan adreslerini incelemeye çalışacağız manuel şekilde. Bazı uygulamalar bize bunu daha verimli şekilde sunuyor. Ama biz bu şekilde manueli de bilelim. Çünkü manuel de bazen lazım oluyor. Uygulamalar sonuçta bazen gecikebiliyor. Yazılım onlarda. Bu site üzerinde de blockchain üzerinde bir yanlışlık olma imkanı yok. Bu yüzden burayı da bilmek önemli. Bu şekilde burayı da öğrenmiş olduk. Şimdi token adresi bu yapıştırırsak böyle yazar burada token adres. Bir de şunu size göstereyim mesela herhangi bir token. Mesela örnek veriyorum bu token. Tamam bunu seçtim. O token'ı bu balina cüzdanında tutuyor mu tutmuyor mu? Bunu bilmek için seçtiğim token'ı balina cüzdanında tutuyor mu tutmuyor mu bilmek için bu kısma değil de şu kısma yapıştırıyorum. Mesela diyorum ki bu adam bu token'ı tutuyor mu?
token sözleşme adresini gelip buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde token'ı seçiyorum. Herhangi bir balina cüzdanla, herhangi bir cüzdanla tutuluyor mu o token? Buraya gelip yapıştırıyorum. İlk search bölümüne değil de ikinci bölüme gelip yapıştırıyorum. Ne çıkıyor? Evet, bu cüzdan bunu tutuyormuş. Yani gelip cüzdan o projeyi tutuyor mu anlamak için ilk bölüme değil de ikinci bölüme gelip sözleşme adresini projenin yapıştırabilirsiniz. Şimdi burayı da öğrenmiş olduk. Dediğim gibi buralara hepsine odaklanmanız gerekmiyor. Cüzdan portföy bölümünde neler tutuyor? Transaction neler tutuyor? Mesela transfer bölümüne gelirsem transfer bölümünde de son zamanda bu adam neler yapmış onu göreceğim. Mesela 8 saat önce ne yapmış bu adam? Burada bir transfer yapmış. Gidip sağ tıklayıp gittiğim zaman bunu net bir şekilde inceliyor olacağım. Ne yapmış burada? 14 saat önce mesela $1000'lık OPA diye bir token almış. Bu değerde ne yazıyor burada? Amount, miktar yani. Ne yapmış? 66.000, işte 66.000 diyelim. Bu değerde bir şey almış. Gidip burada daha detaylı görebilirim istersem. Burada da yazıyor transfer bölümünde. Bu adam en son neler yapmış? İsterseniz böyle seçtiğiniz balinayı takip edersiniz. 8 saat önce bu adam neler yapmış? Gidip incelersiniz. Tekrardan örnek veriyorum. Buradan gelip bu copy adres diyor. Copy adres neydi? Token'ın sözleşme adresiydi. Örneğin Opium. Yapıştırdım böyle. Dex Screener'a geliyorum. Search bölümüne, Dex Screener'ın search bölümüne geliyorum. Tamam mı? Bu şekilde ne yapıyorum? Yapıştır diyorum. Buraya geldiğim zaman projenin bilgileri burada çıkıyor. Market değeri, hacmi. Tabii üstüne gidersem daha detaylı olacak. Üstüne gidelim şu şekilde. Geldik mesela projeye. Bu şekilde projeye geldik. Aynı şekilde sitesine gidip Twitter'ına gidip inceleyebiliriz. Şimdi bu projeyi watchlist'e ekleyelim. Nasıl ekliyoruz? Burada watchlist dediğiniz zaman normalde sizde tabii buradan ilk girip şu sol tarafta Legend Trade yazıyor ya. Ben kendi adresimle buraya girdim. Siz de buradan bu şekilde girip Dex Screener sitesinde kendi e-mail adresinizle bir hesap oluşturun. Bu şekilde giriyorsunuz. Watchlist dediğiniz zaman bu watchlist ilk başta main watchlist'tir. Yani default varsayılan şekilde sizde main watchlist çıkar. Buraya bastığım zaman, yıldıza bastığım zaman ne yapacak? Bu projeyi watchlist'ime ekleyecek. Watchlist'ime geliyorum bu şekilde. Watchlist'ime geldim. Watchlist'ime geliyorum. Nereye eklemiştik onu? Main watchlist'e eklemiştik. İstersek buralara ekleyebiliriz. Peki kendi watchlist'imizi nasıl oluştur? Burada manage kısmı var, yönet kısmı var. Buradan geliyorum. İstediğim adresi yazıyorum bu şekilde. İsmi create diyorum. Zaten buraya geliyor gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi benim watchlistim. Kendi oluşturduğum watchlist'te. Bu şekilde gelebilirsiniz. Bu şekilde kendi watchlist'inizi oluşturabilirsiniz. Kendi watchlist'inizi oluşturup projeleri bir süre takip etmek önemli. Bunlara birazdan değiniriz. Şimdi gördüğünüz gibi burada Bully var. Zerebro var mesela. Bu Bully'yi fena kaçırdım. Şimdi gidelim buna mesela. Şimdi bazı yaygın pattern'lara ilk bölümde değinmiştim. Eğitim videolarında değinmiştim. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ama örneğin ben size bir tanesini göstereyim. Daha ayrıntılısı var. Onu da göstereceğim. Ben bu projeyi balina cüzdanında burada keşfettim. Bu yaygın pattern'ları da biliyorum. Birazdan daha net olanını size göstereceğim. İlk videoda öğrenmiştik logaritmik grafiği. Bu şekilde bastığım zaman düz bir hareket göreceğim. Ama logaritmaya bastığım zaman daha net bir şekilde göreceğim. Şimdi fiyat inanılmaz şekilde hareket ettiği için logaritmik şekilde incelemek daha verimli sonuç verir. Şimdi yaygın pattern'lardan bahsettik bazılarından. Bir tane de burada mesela söyleyeyim. Yaygın pattern yani yaygın şekilde projelerin yükseliş yapmadan önce gösterdiği yapılardan bahsettim. Onlara girmeyeceğim. Video sonunda hangi videoyu izleyip bunları elde edebilirsiniz bunlara değineceğim. Şimdi ben bu projeyi burada keşfettim. $240.000 değerindeyken keşfettim. Projenin buradan çıkıp bu şekilde bir hareket yapacağını biliyordum ama bu şekilde tabii inanılmaz böyle 700x yapacağını bilmiyordum. Yaygın pattern olduğunu biliyorum bunun. Projenin buradan yukarıya çıkacağını biliyorum. 3-5x yapacağını tahmin ediyorum. Ama bu şekilde buradan buraya geleceğini asla tahmin edemezdim. Gördüğünüz gibi neredeyse 1000x yapmış. Kaçırdım bunu, yapacak bir şey yok. Bu şekilde bu yaygın patternlar dedik ki bu şekilde ilk önce fiyat böyle. İlk videoda size bahsetmiştim. Genelde burada böyle insight bar olur. Bu şekilde bir tane geniş oranlı bir mum olur. Bu mumun içinde bu şekilde bir hareket olur. İlk proje çıktığı zaman şu şekilde diyelim ki bir mum olur. Bu şekilde proje burada gezer bir süre. Bir süre burada konsolide olur bu şekilde. Ondan sonra buradan çıktığı zaman çok ciddi bir hareket gelir. İşte sizin de birikeceğiniz yer bu bölgeler. Bunlara hepsine değinmiştim. Birazdan bir örnek daha vereceğim size. Bu örnekte logaritmik grafiği açmak gerekmiyor. Zaten böyle açıp incelersiniz tek tek. Bu şekilde incelersiniz. Şimdi buraya baktığım zaman burada nasıl bir hareket var? Az önce bahsettiğim gibi burada proje çıkıyor. Büyük bir mum geliyor. Ondan sonra fiyat hareketi.
Burada nasıl bir fiyat hareketi var? Gördüğünüz gibi yatay bir fiyat hareketi var. Şimdi bu yaygın patternlardan biri. Video sonunda söyleyeceğim. Size bayağı pattern verdim. Teknik analiz açısından değerlenecek projeyi bulma. Ben size bunları tecrübemle söylüyorum. İsterseniz teknik analizden yararlanırsınız. İsterseniz temel analizinden yararlanıp değerlendirebilirsiniz. Ama bilmeniz gereken projeyi ben nerede alıyorum? Örneğin size demiştim ki impuls dalgalarını anlatmıştım. İmpuls dalgası içerisinde almıyorum projeyi. Projenin düşmesini bekliyorum. Projenin yataya sabitlemesini bekliyorum. Bunların hepsini anlattım. Çok değerli bir video paylaştım size. Ona değineceğim, video sonunda göstereceğim size hangisi olduğunu. Şimdi ben bu dalga içerisinde alırsam bu projeler likidite çok eksik olduğu için inanılmaz derecede düşüşler yaşıyor. Yani diyelim ki 100 dolar attınız, saatler içinde 1 dolarınız kalabilir. Bu yüzden değerlendirmenizi buna göre yapın. Yeri gelmişken buna da değinelim. Küçük miktar sizin için neyi ifade ediyorsa odur. Sermayenizin %5'idir. 100 dolar sermayeniz varsa %5'i 5 dolardır. Bu 5 doların hepsini de tabii ki tek projeye atmıyorsunuz. Onu da 5'e bölüyorsunuz. Hepsine 1 dolar. 1000 dolar ise 50 dolardır gözden çıkarılacak bir miktar. Tabii önce hemen önümüze gelen projeyi değerlendirmiyoruz. Bu DEX screener'ı öğrendikten sonra, yaygın pattern'ları öğrendikten sonra, projenin değerleneceğini düşündükten sonra yavaş yavaş izleme listenizi oluşturduktan sonra yavaş yavaş balık tutmaya başlıyoruz bu şekilde. Yani şöyle düşünün. Benim mantığım da bu. Bunu size anlatmıştım zaten. Diyelim ki siz bir projeye 10 dolar attınız. Bu proje 100 katı yaptı. 10 dolarınız ne yaptı? 1000 dolar yaptı değil mi? 1000 dolar olduğu zaman paranız tekrardan neyiniz oluyor? 100 projeye 10 dolar atma şansınız oluyor. 10 dolar atma hakkınız oluyor. O 100 projenin hepsinin patlama şansı var mı? İmkansız değil mi böyle bir şey? O 100 proje patlamayacak. Onların içinde de 5x'ler, 10x'ler, 20x'ler yapan olursa inanılmaz derecede karlı olmuş olacaksınız. Yani bir projeye 10 dolar attınız diyelim. O proje 1000 dolar olduğu zaman 100 atımlık merminiz olacak. Mantık bu kadar basit. Tabii 100x yapacak projeyi bulmak basit değil. Ama burada gördüğünüz gibi size gösterdiğim yöntemlerle rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kendi balinanızı keşfedip biraz emek verip bir hafta, 10 gün, bir ay. Yani Binance borsasına sürekli girip inceliyorsunuz ya orayı. Oraya gireceğinize buraya gelip her gün kendi watch listinizi izleyebilirsiniz. Twitter'a gidip bugün trendde neler var? DEX Screener gösterdiğim gibi ana sayfaya gidip bugün trendde neler var inceleyebilirsiniz. Yani Binance borsasına ikide bir gidip portföyünüze boş ekrana bakmaktansa günde 1-2 saat buraya girip burada neler dönüyor? Bu insanlar neler yapıyor? Genelde burada hangi projeler yürüyor? Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi burada yaygın paternlerden biri gördüğünüz gibi buradan çıktığı zaman mesela fiyatın bir hareket gelmesini ben beklerim. Tabii garanti değil. Bu projeler burada dönen projeler tamamen fake de oluyor. Teknik analizde çok fazla fake geliyor. Ama ben bu şekilde bir yatay hareket gördüğüm zaman değerlendiririm, değerlendirdim de bunu. Şimdi geldiğim zaman bu projenin temel analizine geldiğim zaman ise mesela I am late diyor. Ben geç kaldım. Avrupa'daydı sanırım. Bir iki yıl önce mi, aylar önce mi bir tane adam işte şehrin merkezinde şarkı söylüyor işte. Geç kaldım falan böyle biraz rock tarzı, isyankar bir tarzda şarkı söylüyor. Bunu neden anlatıyorum? Bu insanlar her şeyin mimini yapıyor. Her şeyin mimini yapıyor bu adamlar. Bazıları tutuyor patlıyor, bazıları da silinip gidiyor. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Biraz araştırma yapmak gerekiyor. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Az önce de değindik zaten. Aslında baktığınız zaman yatırım yapılmayacak, asla yatırım yapmayacağınız projeler bile burada değerleniyor. Nasıl projeler mesela? Projenin Twitter adresi yok, web sitesi yok veya web sitesi, Twitter adresi olmasına rağmen web sitesi çok tabiri caizse dandik. Twitter adreslerinde 100 tane takipçi var, 200 tane takipçi var. Doğru düzgün paylaşım yok ama yine de proje değerlenebiliyor. Bunu bilmeniz önemli. Bir de burada işler nasıl yürüyor ona da değinelim. Tekrardan ana sayfaya gidelim mesela. Solana ağını seçtim buradan. Mesela geçenlerde bir tane Chill Guy diye bir tane proje vardı. 50x falan aldım ben onunla. 50-60x aldım onda. Erken sattım. Yürüdü gitti. İnanılmaz. Bu örneği niye veriyorum? Şimdi size anlatayım mesela. Şimdi ben bu projeyi ilk değerlendirdiğim zaman Twitter'larına gidelim. Chill Burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde günlerce yükseliyor hiç durmadan. Logaritmi kapadığım zaman göreceksiniz burada mumları. Ben erken sattım bunu. 200 milyon dolar değerinde falan sattım ama yine iyi kar aldım. Geç de aslında elde ettim bunu. 3 milyon dolar değerinde falan elde ettim. İşte 200 milyon dolar civarında. 50-60x işte. Peki neden anlattım bunu? Şimdi size göstereyim mesela. Twitter'ına gittiğim zaman bu projenin. Şimdi bu projenin Twitter'ına geldim. İlk ben bu projeyi değerlendirdiğimde bu projenin 36 bin takipçisi yoktu. Burada onay işareti yoktu. Doğru düzgün burada paylaşımları bile yoktu.
Sadece bir iki tane şu şekilde bir iki tane paylaşımı vardı. Asla yatırım yapmayacağınız bir projeydi. Ama ondan sonra ne oldu proje? KFC var, dünya çapında firma, bilirsiniz. KFC bununla ilgili tweet attı. İşte bazı markalar bununla ilgili tweet attı. Ondan sonra proje 600 milyon dolar değerine geldi. 1 milyon dolar değerinin altındaydı. 600 milyon dolar değerine geldi Çilgay. Değerine geldi Çilgay. Böyle projeler de var. Bunların bilincinde olun. Az önce de dedim zaten size, Twitter adresleri, web siteleri olmamasına rağmen inanılmaz yükselişler yapabiliyor projeler. Veya Twitter adresleri ve web siteleri olmasına rağmen bunlar profesyonel görünmese dahi bu projeler ciddi yükselişler yapabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. İyi araştırmak gerekiyor. Araştırma yöntemlerini de size söyledim. En büyük yöntem de Twitter'dır. Daha iyi bir platform olamaz zaten. Tek tek gideceksiniz. İnsanlar bu projelerle ilgili neler söylüyor? Hangi insan bu projeyle ilgili ne söylüyor? Bu şekilde araştırma yapabilirsiniz. Peki burada işler nasıl yürüyor? Bana göre burada müthiş bir ekip var. Büyük bir ekip var. Yani bu DEX borsasında olsun, Solana ağı üzerinde olsun. Bana göre aynı kişiler. Sayısını bilemem. Bu tamamen benim fikrim. Bunu söyleyeyim size. Burada belli bir ekip var. Yazılımcısı, işte pazarlamacısı, reklamcısı, Twitter fenomenleri. Komple bir ekip var burada. Anında projeyi piyasaya sunuyorlar. Bu adamların hazır kodları var. Piyasaya anında proje sokuyorlar ve o projeyi pamplatıyorlar. Bana göre burada işler tamamen bu şekilde yürüyor. Nedenini size söyleyeyim. Bugün trendlerde ne var? Örnek veriyorum. Trump bugün trendte. Trendte diyelim. Veya Çilgay diyelim. Çilgay örneği üzerinden gidelim. Mesela ilk Çilgay çıktı ya. Çilgay Meta. İnanılmaz bir yükseliş gösterdi ya. Ardından belki buraya 100 tane Çilgay temalı proje giriyor. Birçoğu %98'i patlıyor onların. %2'si Çilgay gibi yükseliş gösterebiliyor. Örnek veriyorum, bugün Trump burada popüler trend halinde. Trump'la ilgili 1000 tane proje buraya giriyor. Veya neyse, burada işler tamamen bu şekilde yürüyor ve bunlar kesinlikle tesadüf değil. Burada bir ekip var ve profesyonel şekilde çalışıyorlar. Bunun da bilincinde olun. Peki bunlardan nasıl yararlanabiliriz? Örnek veriyorum, bugün trendde Çilgay var. O zaman ne yapıyorum? Burada search bölümünde gidip Çilgay yazıyorum veya buraya geliyorum. Bütün Çilgayları inceliyorum. İçinde ikinci Çilgay, üçüncü Çilgay olabilecek projeleri değerlendiriyorum. Yani burada trendi tespit ediyorum, hızlı oluyorum, araştırmamı yapıyorum. Piyasa sürülen belki 100 tane proje arasından ikinci, üçüncü, dördüncü Çilgay olabilecek projeyi bulmaya çalışıyorum. Yani burada işler tamamen bu şekilde yürüyor. Trendi de bu şekilde tespit edebilirsiniz. Geçen mesela bir alanda trend vardı. Tam 6 tane projeden yükseliş elde ettim. Mesela diyelim ki Çilgay. Ben hemen search bölümünden, buradan search bölümünden araştırdım. Örnek veriyorum. Çilgay 2. Çilgay 2'yi inceledim. Hemen attım bir miktar. Çilgay 3'ü inceledim. Attım bir miktar. Çilgay 4'ü inceledim. Attım bir miktar. Ne yapmış oldum burada? Trendi tespit ettim. Hemen dalga ardından geliyor zaten. O trendin ardından bir dalga geliyor bu piyasaya. Çilgay 3, 4, 5, 6, 7 o trendin ardından bu şekilde bir dalga geliyor. O dalgayı tespit ettiğiniz an, o saniye tespit ettiğiniz zaman ve araştırma yöntemini kullandığınız zaman inanılmaz fırsat var burada. Bu yüzden bunun da bilincinde olun. Burada işler bu şekilde yürüyor tamamen. Dalgayı tespit edin, trendi tespit edin. Burada ana sayfaya gelip tespit edebilirsiniz. Tek tek projeleri inceleyip o isimdeki projelerin ikinci, üçüncü çilgayları arayabilirsiniz. Bu şekilde de bir fırsat elde edebilirsiniz. Balinalar takip etmek dışında, kendi bulduğunuz projelerden fırsat elde etme dışında bu şekilde de fırsatlar elde edebilirsiniz. Şimdi DEX borsasıyla söylenebilecek hemen hemen her şeyi söyledim. Daha sonra belki bu balina cüzdanları otomatik şekilde nasıl takip ediliyor, bildirim nasıl alabilirsiniz? İşte Telegram botlarıyla veya DEX Screener benzeri siteler var mesela. Daha gelişmiş olanlar da var. Yapay zeka desteği sunuyorlar. Bunlarla ilgili de bir video çekebilirim. Şimdilik bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha öncesinde paylaştığım videolara değinelim. Onları da izlemek, onlardan yararlanmak da önemli. Çünkü bu video dediğim gibi devam videosu gibisinden oldu. Eksikleri tamamlamış oldum. Daha fazla ayrıntı verdim. Şimdi izlemeniz gereken videolara değinelim. YouTube profilime geldim. Burada videolar bölümü var. Bir de oynatma listeleri bölümü var. Videolar bölümünden isterseniz burada teknik analiz videoları yaptım. Oynatma listesinden başından sonuna izlerseniz daha faydalı olur. Çünkü sırasına göre izlemeniz daha verimli olur. Onun dışında bu videonun birinci bölümü aslında DEX Screener borsasının birinci bölümü. Bunu kesinlikle izlemeniz lazım. Ondan sonra Solana ağında tuttuğum bazı projeleri sizinle paylaştım. Burada bunlardan bazıları da yürüdü, bazıları da zararda. Tabii bunları orta uzun vade tutmak için paylaştım. 100x videosu var ya, bunu da izleyebilirsiniz. Daha az riskli olanları sizlerle paylaştım. Onun dışında bu video içeride
kaldın çünkü yanlış yerde satın aldın videosunu da izleyin. Orada yaygın patternlardan birini anlattım size. Impulse dalgası içerisinde satın almıyoruz. Orada insider'lar, sniper'lar satış gerçekleştiriyor. Bizim satın almamız gereken yer daha dip bölgeler. Ona da değindim. Videolar kesinlikle izlemelisiniz. DEX screener'ı daha iyi anlamak için, yaygın pattern'ları daha iyi anlamak için oynatma listesine geldiğim zaman zaten teknik analiz, göstergeler buraya gelip tıkladığınız zaman sırasına göre bütün videoları elde edeceksiniz. Şimdi gelelim ilk videolara değindim ama tekrardan gelelim. Ben burada nasıl işlem yapabilirim? Bu borsada nasıl işlem yapabilirim kısmına gelelim. Bu borsada işlem yapabilmeniz için veya herhangi bir DEX borsada herhangi bir ağ üzerinde alım satım gerçekleştirmek için dijital cüzdana ihtiyacınız var. Solana ağı için genelde Phantom cüzdan tercih edilir. Phantom cüzdan elde etmek için kendinize ait cüzdan oluyor bu. Yani borsada para tutuyorsunuz ya. Borsada para tutmak yerine kendinize ait cüzdanda tutacaksınız. Bu yüzden zaten ben size dijital cüzdan kullanmanızı tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Yeri gelmişken de şunu söyleyeyim. Herhangi bir projeyi incelerken veya bir ürünü incelerken kesinlikle onun ilk önce orijinal Twitter adreslerine gidip oradan inceleyin. Orijinal Twitter adresi bu. Buraya geldikten sonra istersem sitesine gidiyorum. Uygulamasını şurada gördüğünüz gibi Google Chrome'a indiriyorum veya mobile yani telefonuma indiriyorum. Dijital cüzdanımı indirip kurduktan sonra cüzdanıma bir miktar sol gönderiyorum. Kendi cüzdanım oluyor o. Ona bir miktar sol gönderiyorum. Sol gönderdikten sonra işlem yapmak için Jup borsasına gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi Jup borsasına geldim. Cüzdanım bağla diyor. Burada Türkçe de var. İsterseniz buradan dilleri de değiştirebilirsiniz. Şimdi benim bir adet dijital cüzdanım oldu. Dijital cüzdanımı kurdum. Dijital cüzdanım Phantom. İster Google Chrome'a kurdum, ister telefonuma kurdum. Dijital cüzdanı kurarken 12 civarında size kelime verecek. Bu kelimeler sizin şifreniz. Nasıl ki borsaya girdiğiniz zaman şifre istiyorsa dijital cüzdanınıza girdiğiniz zaman sizden şifre isteyecek ama ilk seferinde isteyecek. Cüzdanınızı kurduktan sonra borsadan, merkezi borsadan cüzdanınıza bir miktar sol gönderiyorsunuz. Ayrıntılı şekilde Phantom cüzdan nasıl kurulurla ilgili videolar internette mutlaka vardır. Onları izleyin. Kuramazsanız bana yazın. Yapmamız gerekeni tekrardan söylüyorum. Phantom'un orijinal Twitter adresine gidiyorum. Oradan sitesine gidiyorum. Telefonum için veya Chrome için Phantom cüzdanı kuruyorum. Phantom cüzdan bana 12 adet şifre verecek, kelime verecek. 12 kelimeden oluşan şifre verecek. Bu şifreleri bir iki kağıda yazıp evde saklıyorum. Ondan sonra bir miktar sol gönderiyorum Phantom cüzdanıma. Phantom cüzdanıma sol gönderdikten sonra Jup sitesine geliyorum. Sağ üstte Jup'tan cüzdanımı buraya bağlıyorum. Cüzdanınızı buraya kurduğunuz zaman otomatik bağlanacaktır. Jup'la bağlanacaksınız. Cüzdanınız buraya bağlandıktan sonra bu bölgeden solu seçiyorum. Solu seçtikten sonra diğer tarafa neye giriyorum? İşlem yapmak istediğim Solana ağında çalışan projenin sözleşme adresini yapıştırıyorum. Sözleşme adresini buraya yapıştırdık diyelim. Şu proje çıktı. Sol karşılığında Zerebro almak istiyorum ben. Cüzdanımı da bağladım. Miktarı da buraya yazıyorum. Örneğin bir adet Zerebro almak istiyorum. 231 dolar değerinde. Zerebro almak istiyorum. Cüzdanınızı bağladığınız zaman buraya burada cüzdan bağla yerine swap çıkar. Yani takas. Swap'a bastığınız zaman cüzdanınızla da onayladığınız zaman otomatik şekilde o projeyi satın almış olacaksınız. Merkezi borsadan herhangi bir farkı yok. Sattığınız zaman da buraya basıyorum. Tam tersini yapıyorum. Zerebro adlı projeyi Solana'ya çeviriyorum. Bu kadar basit. Kafa karışıklığına hiç gerek yok. Normal borsadan farkı yok. Tek farkı al-sat tuşunu borsa sizin için özelleştirip basitleştirmişken burada bir tık daha çaba harcıyorsunuz. O çaba nedir? Sözleşme adresini getirip Jup sitesine yapıştırıyorsunuz, swap yapıyorsunuz. Cüzdanınızda tutuyorsunuz. Cüzdana tutmak sizin için daha güvenlidir. Yine de sorun yaşarsanız bana yazın. Phantom kurulumu yaparken sorun yaşarsanız veya swap yaparken sorun yaşarsanız bana yazın. Bu videoda DEX borsalarını kapsamlı şekilde ele aldık. Daha iyi anlamak için, daha iyi, daha başarılı sonuçlar elde etmek için yapılması gereken her şeyi söyledim. Biraz vakit istiyor, biraz emek istiyor ama inanılmaz fırsatlar var burada. İsteyen değerlendirir, isteyen emek verir, zaman verir, değerlendirir bunu. Ben burada anlattığım bilgilere çoğu kişi ulaşamaz. Hatta bunları 2 saatlik, 3 saatlik bir kursa çevirip ücretli şekilde satabilirdim. Ama buna ihtiyaç duymuyorum. Burada sizden istediğim tek şey dediklerimi iyi anlamanız, biraz emek vermeniz, çaba sarf etmeniz. Burada da farklı bir dünya olduğunu bilmeniz ve fırsatları istiyorsanız burayı görmezden gelmemeniz gerektiğidir.
Onun dışında sizden beğeni de istemiyorum, para da istemiyorum. Söylenebilecek her şeyi söyledim. Dediğim gibi eğer problem yaşarsanız veya isterseniz burayı değerlendirmeye edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben üstüme düşeni yaptım. Eğer problem yaşarsanız yine bana yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında bana yine yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum zaten. Bunun dışında söylenebilecek her şeyi söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.